Evet. Ya bilmiyorum aslında ne söyleyeceğimi. Yani yıllarda süren bir rüya vardı, yani bir ütopya. Ve sanırım artık bugün o gerçek bir hale dönüşmeye başlayacak. Yani daha bedenleşecek, daha bir şey olacak. Yani ben de çok ne olacağını bilmiyorum. Yani çok heyecanlıyım, çok gerginim ama aynı zamanda çok mutluyum. Yani şu anda içimde böyle şey var, böyle kocaman bir taş var şu içimde bir yerlerde. Ve bu çıkacak, yani bir şekilde çıkacak. Ben de bilmiyorum nasıl çıkacağını. Bu bir sürecin son günü ama başka bir sürecin ilk günü. O ilk son Aynı, günü anlatsana evet. yani. Aslında evet, çok doğru. Yani çok yani 5 yıllık bir sürecin ama fiilen 3 yıllık bir sürecin sonuna geldik ama şimdi yepyeni bir sürecin başındayız. Çünkü hani 3 yıldır gece gündüz çalışmalarımızın, gece gündüz heyecanlarımızın, bazen olmayacak umutsuzluğumuzun ama ondan sonra ertesi gün yeniden umudun yaşandığı bir süreç artık bitiyor. Artık yani burada tiyatroda hani şimdi hiçbir seyirci yok, hiçbir şey yok. Henüz daha Frida'da yok. Ama bence aslında var, yani ben onun ruhunu hissediyorum. Onunla buluşacağız diye umut ediyorum. Bakalım, göreceğiz yani. Böyle. Hadi. Hadi bakalım. Koşuyoruz. Bütün enerjiyi Her hayat bir masal belki de. Ve her masal bir sese ihtiyaç duymaz mı? Bir ateş bu elimde tuttuğum. Yeryüzünde anlatılmış masalların en güzelini, en bitmemişini anlatmak kolay değil. Hiç kolay değil. daha sonra çok hafif bir ışık alıyorum ben ama karanlıktayım, yani çok çok hafif bir yerden böyle Duş mu üzerime. olacak? Duş Hı? daha iyi galiba. He? Yukarıdan duş gibi mi olacak yoksa karşıdan? Yok, böyle karşıdan da değil de şöyle tam yandan böyle beni yalayıp geçen bir şey. Yani böyle yandan yalayıp geçecek, yani belli belirsiz. Zaten ben burada sigara içiyorum. Tamam. Bitti mi? Son dedikleri bu mu? Bitmedi daha. Bitmedi. Daha çok işim var. Buralarda hareket ediyorum. Çok işim var. Yürümem lazım. Herkesle birlikte yürümem lazım. Ben şimdi duramam. Ne çok renk var anlatılacak, ne çok yol. Yürüyüşe katılmalıyım. Hemen çıkarsam yetişirim. Koluna girerim Diego'nun eskisi gibi. Tekerlekli sandalyemde de olsa. Hadi lütfen. Biz Arjantin değiliz. Ya. Biz Arjantin gibi olamayız. Ne kadar yazık onlara. Onlar da her şey ne kadar kötüye gidiyor. Halk habire sokaklara dökülüyor. Ulan Allah'ın belası! Göt be! Evet, yapılacak her şey, her türden bahsi reddetme. Burada şey girdi. Biz Arjantin gibi olamayız filan. Buralarda çıkmıştı artık şey. Ben söyleyeceğim tam nerede çıktığını. İnternet söylüyor. Burada evet, yapılacak her şey, her türden bahsi reddetmek dedi.
Zapata, güneyin Atilla'sı. Beyazlara bürünmüş adamlarının önünde siyah bir kartal. Siyah bir atın üstünde. Yerden yükselen sıcak buğunun ardında titreşen silüetiyle Zapata. Siyahlar içinde Zapata ile simsiyah atını birbirinden ayırt etmek olmuyor. Bom, bom, bom. Ama efsane değil ki, bu tarih 1910. Meksika'da devrim yılıydı. 20. yüzyılın ilk devrimi, büyük köylü devrimiydi. Emiliano Zapata toprak ve özgürlük diyordu. Toprak ve özgürlük. Sonra burada efektler ağır ağır düşmeye başlıyor. Toprak ve özgürlük. Büyük bir sessizlik. Meksikalı bir ressam Frida Kahlo. Ama aynı zamanda bir devrimci adı. Meksika devrimiyle köylülerin Zapata ve Pancho Villa'nın devrimiyle öyle yakın ki doğum tarihini değiştiriyor ve 1910 diyor 1907 yerine. Çünkü devrimin kızı o ve hep öyle kalacak. Şöyle bir şey oldu, hani özetle bir televizyon dizisinde oynadım. Herkesin bildiği Süper Baba dizisinde ve birden çok ünlü oldum. Ama kişisel hayatımda tam tersiyim. Yani yalnızlığı seven, hatta mümkünse kimse bana dokunmasın. Ve o dönemde o kadar ünlü olunca tabii ne sokakta yürüyebiliyorum ne hayatıma devam edebiliyorum. Birden işte çekip gitmek istedim. Ve Berlin'e gittim. Berlin'e gittiğimde de tabii tam da o yalnızlık sürecinin içine düştüm. Bir gün Berlin'de, Doğu Berlin'de gezerken yani bir resim, camekandaki bir resim beni durdurdu. Ve o yani döndüm, tanıdığım bir resim aslında o. Benim daha önce de hani zaman zaman böyle kitaplarda filan hani karşılaştığım bir resim ama beni böyle çeken bir resim değildi. Orada ama çekti. Yani bir an böyle şeyin içine girdim. Yani bak tekrar geri döndüm ve sadece o resme bakmaya başladım. O resim işte bir kadın böyle tam bütün hani içinden neredeyse bir silahla parçalanıyor gibi, yani ikiye ayrılıyor gibi. İşte o ünlü Frida'nın içinden kolon geçirdiği resmi. Sonra ben Frida'nın peşine düştüm. Bir anda bu bir kabustu bu derken Bir sürü kadın toplandı. Yani şey işte dramaturg, asistanlar, yani yazar, hepsi kadındı. Bir de bir sen. Sen de vardın. Hep birlikte yaşasın hayat diyebilmek için bir araya geldik. bu kabusu o kostüm çerçevesinin içinden oynuyor bütünüyle. Yani dolayısıyla burada bizim bir şey değiştirmemize gerek yok. Her yeri zaten kostüm olacak. Tek kafası görünecek yani. Ondan sonra ki hayatı anlatmanın yolu yok işte dedi. Nokta. Çok zorluk çektik yani. Para yok, pul yok. Ben tabii baş eğmez bir insanım yani. Belki hani para bulunacak sponsorluk şeyleri vardı aslında, bir takım yollar. Ama onun için gidip konuşmak gerekiyor. Yani bana uygun bir şey değil yani, ben para için kimseyle konuşamam. Bunu da beceremedik. Hatta daha da fenası sahne bulamadık. Zık diye mesela boynuna mı asar? Ama metalik bir şey. Hani çünkü ben de böyle Şey diye düşünmüştüm. Ne, şeyi bilmiyorum da belki böyle bir çelik bir parça diye düşünmüştüm. ya da belki. çelik. Evet yani bir şey ama yani o elbisenin üzerine gelen herhangi bir şey. Bu da şey Nesrin, bir gemi batığından buluyorlar Kızılderililer bunu. Onlar evet. işte bu Tehuanalar. Onu böyle yorumluyorlar. İç eteği kadının. Bilirsin. Evet yani o zaman burada simsiyah çıkabilir. Çıkabilir. Tamam geçtik. Sonra işte bu sahnenin sonuna doğru yani ikinci sahne Para yok, içerisinde pul yok ama bir müthiş tek bir şey var kız yani. var. Bir hani Yani müthiş hepimizin bir kız Frida'ya var. olan Her inancı şey var. çıkarılıyor işte falan. Kendimize olan inancımız var elbette ve birbirimize olan müthiş bir dayanışma duygusu var. Yani kimse paradan söz etmedi. Yani zaten ortada bir para yoktu yani. Söz edelim yani. Yine de soyarsın. Yine de soyarsın. Bilmez bir daha soyar. Doymaz, bir daha soyar. Doymasın. Doymaz.
Kapıyı aralar gibi. Bir kapıyı aralar gibi merakla. Merakla. Sırtıma dokunan parmak. Sırtına dokunan parmakları. Yaralarımın üstünden. Yaralarının üstünden geçen. Onları güzel bulan. Onları güzel bulan. Sağaltan elleri. Sağaltan elleri. Ha, yoksa her Allah'ın günü Yoksa bunca yolu tamam bunca. Yoksa bunca yolu her Allah'ın günü tepip buralara kadar gelir miydim sanıyoruz? Babam bir an düşünmüş. Gittikçe onu ben sahnede görmeye başladım. Yani sesini duymaya başladım, kendisini hissetmeye başladım ve bu 5 yıl sürdü. Ve diyorum ki artık hani ben bunu bir hani sahneye getirmeliyim. Çok zor karar verdim Frida'yı tiyatro sahnesine getirmeye. Çünkü bir insanın hayatına girmek hani benim gibi hani bana dokunulmasın, bakılmasın, hani bana hayatıma dokunulmasın diyen bir insanım ben. Dolayısıyla aynı empatiyi karşıdaki her insan için de kurarım. Fakat Frida öyle değildi. Yani Frida bağıra bağıra bana dokunun ve bana bakın diyordu yani. Ama efsane değil ki bu. Tarih 1910. Meksika'da devrim yılıydı. 20. yüzyılın ilk devrimi büyük köylü devrimiydi. Ve Zapata toprak ve özgürlük diyordu. Toprak ve özgürlük. Toprak ve özgürlük. Bizim yaşadığımız dönemde de yani Türkiye'de işte bir yandan F tipleri, müthiş işte katliamlar oluyor, sürekli evler basılıyor. Yani insanlar öldürülüyor. Müthiş bir hani derin devlet bütün gücünü her yerde gösteriyor o dönemde. Yani tam kanın aktığı bir dönemde. Ve ben de hani Frida'nın çok bu ülkeye yakışır bir sözü olduğunu düşünüyorum o dönemde. Aynen öyle. Ve dedim ki tamam seninle sahnede buluşacağız dedim. Her numara var onlarda. En vatansever görünüp ülke topraklarını uluslararası turizm şirketlerine satabilirler örneğin. Çocukluğunuzda denize girdiğiniz sahiller bir bakarsınız, kulüp Mediterane yerine kulüp hep aynı terane olmuş. Hem bir mesafe var, yani bir taraftan bir mesafe koyuyor, bir taraftan yani büyüleyici bir şekilde içeri doğru çekiyor. Yani hani dokunamayacağım bir ateş parçası ama dokunma isteğinde sürekli hissettiriyor. Yani hep dokunmak istiyorsun ama dokunamazsın çünkü yanarsın. Dokunursan yanarsın. Aztek tanrıçalarının gözleri. Büyük annemin, babamın, annemin, benim gözlerim. Yavaş yavaş kendi gözlerinde, Yavaş yavaş kendi gözlerimde, kendi yüzümde tanıdığım bütün yüzleri birden görmeye başladım. kendi gözlerimde Diego'yu gördüm. Kendi gözlerimle Diego'yu gördüm önce. Diego'nun gözleriyle kendime baktım. Frida'yı çalışırken tabii hani bedeni sakat ama aynı oranda çok güçlü bir kadın. Yani sürekli bir zorluk yaşamak zorunda kalmış ama bütün bu zorluklarla baş etmeyi de bir şekilde becermiş bir karakter olarak da görüyordu. Ve biz yaşarken de aslında hep böyle yaşadık. Yani başladığım hatta provaya başladığım süreç itibariyle de hep zorluklar vardı hayatımda. Hep büyük kırılmalar. Bu benim işte. Frida Kahlo. Dikenli tellerle çevrili boynum. Dikenli tellerle çevrili boynum. Tellerin battığı yerde gözyaşı gibi fışkıran kan. Tellerin battığı yerde gözyaşı gibi fışkıran kan. Kırık omurgasıyla Kırık omurgasıyla Meksika çölünün ortasında. bir Meksika çölünün ortasında Uzaklarda ikiye bölünmüş. çok uzaklarda ikiye gökyüzünün bölünmüş altında, bir gökyüzünün altında oklarla yaralanmış. oklarla yaralanmış Frida yüzlü bir ceylan. Frida yüzlü bir ceylan. Sahne bulamamak, hani bir oyunu oynamak için sahne bulamamak Türkiye'de real bir durum. Yani birçok insanın başına gelebilir. Ama şu gelmez yani. O yoğun ve büyük etkiyi puf diye düşürür. Son anda Şişli Etfal Hastanesi yine işte hani hayattaki duruşumuzla ilgili olarak bize büyük bir destek oldular. Konferans salonları var bir tane. Konferans salonunu verdiler.
kadar süper gitti yani. Bir de Muhteşemdi bar, yani. Ben tabii çok canım. beğendim. Muhteşem. Barkodan Sağlam mı? kırmızıya Dönüşe geçiş düşecek yani. gibi duruyor. Barkodan sonraki plana Hangisi? Yok sağlam. Bu yoğun bir bölge etkileyip Bunlar cangıldakları. Tamam. Ay harika cangıldak. Küpe bitti. Sadece o klips taktıracağım sana ilk gösterdiğim kocaman çangırtalı küpe var. orada kokuyor. Ona kadar süper gitti yani. Şimdi biz tabii can havliyle hani bir yer bulmanın ve hani bir şekilde hani bir sahne bulduk, kapalı bir yer ve hani seyirciyi çağırabiliriz diye. Hiç farkına bile varmıyoruz. Mikrofon çok olağanüstü bir efekti. Tabii. Yani çok güzel bir efekt o. Şimdi başka bir yere baktığın zaman oyunda hiç böyle bir sıkıntı duymuyorsun. Hani ne dedi gibi bir şey yaşamıyorsun. Sesini ve söz söyleme biçimini teatralleştirirken sözleri açıyorsun. Aça söylüyorsun. Yani ne diyeyim? Doldura doldura. Doğru yani. Bu kadar çünkü ben de ilk defa böyle hani düşük başlamışsın gibi hissettim. Yani daha çünkü daha yukarıdan yani tonun aynı oluyordu ama demin birisi yukarıdan söyledim. Yani daha yukarıda bir yerden başladığın için mesela anlaşılma sorunu olmuyordu o zaman. Ben şöyle bir şey düşündüm. İlk başta ben çok seyircinin bir şey anlamasını istemiyorum. Ama seyircinin ilgisini kaybetmek ayrı bir şey. Şimdi bu ikisi çok ayrı şey ya. Ben ilk başta seyircinin hiçbir şey anlamasını istemiyorum. Hatta bunu esprisini yapıyorum ya. Kanırtacağım. En baştan beri öyle diyorum. En başta bir kanırtacağım. İyice sözler anlaşılmıyor. İşte dansçı var orada, bir tane aman tanrım kuş dolduracaklar, tiyatro yapıyorlar. Sonra böyle böyle o tepenin varlığını sonunda hissetsin istiyorum. Ya aslında benim yapmak istediğim bu. Ama buradaki şöyle bir handikap çok tehlikeli. Yani bu seyircinin ilgisini koparmaksa bu değil aslında. Yani bu tam ters bir şey. Yapmak istediğim şeye tam ters. Uzun eteklerin altında her geçen gün biraz daha çirkinleşen hasta, küçük, çarpık bir bacak saklanıyor. İçimde beslenemediklerinden kendilerini çığlık çığlığa dışarı atan çocuklarım gibi bacağım da her gün beni terk etmeyi düşünüyor. Oysa ben ona ne kadar iyi davranıyorum. Bilseniz doktorcuklar, onu peşinden sürükleye ta Amerikalara kadar bile getirdim. Amerika'da ben, bacağım ve Diego. Aslında şöyle, Diego Rivera ve o küçük karısı Frida, Gringolar diyarında. Tabii kadın hayatının da 2/3 hastanelerde ve ameliyathanelerde geçtiği için ve kadın da omurilik problemli olduğu için hep böyle sahnede işte boğuyor beni bu hastane odasının duvarları. Öleceğim, dayanamıyorum diyor ya da sürekli tekerlekli sandalyeye dolaşıyorum ve işte ağrılar çekiyorum falan. Dökülen beyaz duvarların, gri sıvaların altından renkler uçveriyor. Diego'nun renkleri. Karşımdaki duvarda Diego'nun bir resmi. Herkesin yüzü var duvarda. Gülen, korkan, cesaret veren, hiç öpülmemiş, aşkla büyümüş nice Meksikalı'nın yüzü. Herkesin işi başından aşkın. Yorgunluk yok. Yolun sonuna yaklaştık işte. Kızıl bayraklar, bir cümbüş, bir kıyamet. Herkes nasıl da coşkulu. Belli ki günü gelmiş, belli ki yola çıkıyoruz. Ben orada orta yerde dikilmiş yoldaşlara silah dağıtıyorum ya. Gözüm Diego'yu arıyor. Hah, işte orada. O hep mucizeler yarattı.
Gözleri ışıl ışıl boyadıkça duvarlarını. Yani bu kadar. Ve öyle bir şey oldu ki biz bir oyunu, ilk oyunumuzu omurilik hastalarına oynadık. Ben hazırım çocuklar, inanır mısınız? Hadi başlayalım, oynayalım. Frida! Diego'yu çağırın. Gelsin götürsün beni. Bir tek o olsun. Bitmedi, daha bitmesin. Yürümem lazım. Herkesle birlikte yürümem lazım. Hemen çıkarsam yetişirim. Koluna girerim Diego'nun eskisi gibi. Tekerlekli sandalyemde de olsa. Hadi lütfen! Bu çok zor bir şey. Hani böyle anlatıldığı zaman hani enteresan bir şey gelebilir ama bunu yaşarken bu çok ağır bir şey. Artık yürüyemem. Bitti. Bütün yürümeler, bir o tarafa bir bu tarafa koşuşturmalar bitti. Artık dinleneceğim. Ama kimse bilmiyor. Diego bile. Ben Frida Kahlo. Yürüyemezsem dans ederim ben. O kadar büyük acıyı paylaştım ki ben oradaki insanlarla. Yani tek acı vardı sanki sahnede. İlk oynadığım oyunda. Bir hastanedeyim ve o hastanede birçok omurilik problemli insanla bütünleştim. Yani sanki ben kendimi artık bayağı bir problem, yani omuriliğimde, işte buralarımda kırıklar, her tarafımda sorunlar olan bir insan gibi hissetmeye başladım. Yani hayat da biraz onu getirdi. Yani bunların hiçbiri kurgulanmadı. Yani ben ama sonradan tabii bunları Frida kurguladı da yaşamı dedi diye düşünmedim değil, düşündüm yani. Yani böyle mistik bir kapıda açıldı hayatımda. Çünkü bitmedi bildiğin gibi yani. Bu kadının hayatında hep doktorlar var. Yani hayatındaki en çok insan tipine baktığımızda hep doktorlar görüyoruz. Yani çünkü hayatı boyunca sakatlığı ve işte vücudunun çürümesi, bir sürü nedenden dolayı hep doktorlar ve hastaneler var. Ve ben bu oyunda ilk 3 oyun oynadım. 3 oyun, sadece 3 oyun. Ve bunun bir tanesi omurilik hastalarına, bir tanesi doktorlara, bir tanesi normal seyirciye açtı. Ve sonra ara verdik. Hani biraz dinlenelim diye yola çıktığımız gün kaza yaptım. Ağır bir trafik kazası geçirdim. O kadar büyük rastlantı üst üste geliyor ki şimdi benim omuriliğimde 7 tane kırık oldu. Yani ayağım kırıldı ve aynı şekilde yani aylarca korseler takmak zorunda kaldım. Tabii ki yıllarca değil. Ama aylarca takmak zorunda kaldım ve aylarca hani bütün o provalarını aylarca yaptığım şeyleri fiilen yaşamak durumunda kaldım. Ve böyle bir türlü bitmedi. Yani şey bitmedi. İşte beni ameliyata almak istediler. Bir başka doktor hemen ameliyat işte platin dedi. Ben dedim ki yani bunu yaptırmam ya, vücuduma bir şey koydurtmam. Bir başka doktor bulduk ve işte o doktor dedi ki sen iyileşeceksin yani ben buna inanıyorum vücuduna hiçbir şey koymadan.
Ve diğer doktor bana işte hiç hareket etmemen lazım, işte 1,5 yıl yatacaksın, hiç kıpırdamayacaksın, boynunu sadece gözlerini oynatacaksın demişti. Ki Frida bunları yaşamıştı yani. Fakat 4 ay sonra kalktım ve Frida'yı tekrar oynadım üstelik. Çok daha farklıydı benim için tabii. O süreci yaşayınca bedeninde yaşadığın şey, o duyguların, yani o kırılmışlık, o ilk resimden neden etkilendiğimi o zaman duygusal olarak anlıyordum. Ama o kaza dönemi boyunca içim kırıldı yani. Yani kırıldı yani. Bütün omurlarım kırıldı, bacağım kırıktı. Yani ayağım paramparçaydı. Şimdi bütün bunlar olunca çok daha doğal bir şeye dönüştü benim için. Ağızdan mı şişirdim acaba ya? Hiçbir şey yok, gayet iyi. Bence de iyi daha şimdi. Hayır, gayet iyi. Frida normal olarak benim hayatımdaydı. Yani normal olarak vardı yani. Ama hiçbir zaman barışçıl değil Frida. Her zaman dimdik bakıyor insana. Ağızdan şişirmeye gerek yok mu? Tamam. Ben gitmek değilim. Onu oraya koyarsak buraya ne koyacağız? Nereye? Gerek yok ki. Hiç gerek yok. Perde var ya siyah. Kapat orayı. Bakın. Şunu çeksene. Böyle mi koyuyorsun acaba? Onu çeviren, öyle çeviriyorsun evet. Böyle mi duruyor? Araba bir çarparsa tangur tungur iner var. En başta söylediğim sözü sanki tekrar yaşadım. Yani bir insanın hayatını anlatmak imkansızdır. Oraya girmek de çok mahrem bir bölgeye girmektir. Ama hani biri diyorsa ki anlat bana, ben bunun için Ve dünyada zamanla toprak ve özgürlük diyordu. Toprak ve özgürlük! Ben de bunu denedim. Ama o hiç beni rahat bırakmadı. Hep bana dik dik baktı. Kolay olmadığını, belki de yeterli değildi yaptığım, bilmiyorum. Belki de onun için yapmam gereken, onun için yeterli olmayan şeyler yaptım. Ama şu bir gerçeklik ki, kolay değil yani. Beni böyle yani çıkıp böyle bir tiyatrocu kalkıp böyle oynayamaz.